Merhabalar, bugün sizlere Cherry Maha'nın gizemli kayboluşundan bahsedeceğim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. 22 Şubat 1985 günü öğleden sonra, 8 yaşındaki Cherry Ann Mahan İlkokulu'nun önünde okul otobüsüne bindi ve annesi ve üvey babası Yanice ve Leroy McKinney ile paylaştığı evin dışındaki her zamanki durağına gitti. Okul arkadaşları da dahil olmak üzere birkaç tanık, Maha'nın otobüsten indiğini ve yaklaşık 50 metre ötedeki evine doğru yürümeye başladığını gördü. Ancak, küçük kız görünüşte gözden kayboldu ve bir daha hiç görülmedi. Chilling Crimes tarafından bildirildiği üzere Yanice, gençken tecavüze uğradığında kızına hamile kaldı. Koşullar zor olsa da, Yanice kızıyla yakın bir bağ kurdu ve ilişkilerini, son derece yakın olarak nitelendirdi. Yanice, Vietnam gazisi Leroy McKinney ile tanışıp evlenmeden önce birkaç yıl bekar bir anneydi. Her halükarda, McKinney Mahan'a derinden değer veriyor ve ona kendi kızıymış gibi davranıyordu. Aile sonunda, Leroy'un posta işçisi olarak çalıştığı Pennsylvania, Winfield Township'in sessiz banyosuna taşındı. Mahalle, çocukların dışarıda oynayarak çok zaman geçirdikleri ve sakinlerin kapılarını nadiren kilitlediği güvenli bir yer olarak tanımlandı. Ancak Maha'nın korkunç bir şekilde ortadan kaybolması her şeyi değiştirdi. Chilling Crime'a göre Mahan, diğer 3 çocuğuyla birlikte saat 16:10 civarında otobüsten indi. Debbie Burke, 2 çocuğu ve eve bırakmayı kabul ettiği başka bir çocuğu otobüs durağında minibüsüne park etmişti. Cherry Mahan evinden 50 metre uzakta kayboldu. Debbie Burke, 3 çocuğun minibüsüne bindiğini ve Cherry Mahan'ın evine doğru yürümeye devam ettiğini söyledi. Olağan dışı bir şeye tanık olmamasına rağmen, Chilling Crimes raporları Burke, Mahan'ın geçmek zorunda kalacağı köşeye park etmiş başka bir minibüs fark ettiğini söyledi. Pittsburgh Post-Gazette tarafından bildirildiği üzere Leroy McKinney, okul otobüsünün durağa yanaştığını ve çocukların otobüsten indiğini duyduğunda dışarıda verandada bekliyordu. Mahan'la buluşmak için sık sık garaj yolunun sonuna kadar yürüse de Yanice, o gün hava özellikle güzel olduğu için Mahan'ı yalnız bırakmasını söyledi. 5 ila 10 dakika sonra Chilling Crimes, Leroy'un otobüs durağına yürüdüğünü ve Mahan'dan herhangi bir iz bulamadığını bildirdi. Arkadaşlarıyla görüştükten sonra, McKinney'ler bir şeylerin çok yanlış olduğunu anladılar ve kızı kayıp kişi olarak bildirmek için yetkililerle temasa geçtiler. Maha'nın otobüse binip doğru durakta inip evine doğru yürümeye başladığı doğrulansa da otobüs durağı ile evi arasında kızın başına gelenlere kimse tanık olmadı. Olağan dışı bir şey olduğunu gösteren tek fiziksel kanıt, Burke'ün diğer minibüsün park ettiğini söylediği karda bir dizi lastik iziydi. Chilling Crimes, okul otobüsüne binen birkaç çocuğun da alışılmadık bir minibüs gördüklerini hatırladığını bildirdi. Bölgede büyük bir duvar resmi olan mavi bir minibüs görüldü. Çocuklara göre, minibüs birkaç mil boyunca otobüsü takip ettiği bildirilen 1970'lerden bir Dodge, maviydi ve büyük dağ duvar resimleri ve yokuş aşağı bir kayakçı vardı. Aktif kayıp kişiler, açıklamanın Debbie Burke'ün Cherry Mahan'ın eve dönerken yanından geçeceği köşede park halinde gördüğü minibüsle eşleştiğini bildiriyor. Morbidology'e göre, kayıp kızı aramak için kolluk kuvvetlerine aile ve komşular hemen katıldı. Ancak, erken çabaları, bölgeyi kaplayan yoğun bir sis nedeniyle engellendi. Haftalar içinde 250 kadar insan ve birkaç helikopter bölgeyi Mahan veya köşede görülen minibüs için tarıyordu. Ne yazık ki, minibüsten veya kızdan hiçbir iz bulunamadı. FBI sonunda aramaya katılsa da, onlar da başarısız oldu. Mahan'ın ortadan kaybolmasının birkaç açıklaması olabilir, ancak kolluk kuvvetleri Mahan'ın kaçırıldığına ve bölgeden çıkarıldığına inanıyor. Örneğin, evinin yakınında kaybolmuş veya öldürülmüş olsaydı, yetkililer, kapsamlı aramalar sırasında onun, kıyafetlerinin veya eşyalarının bir izini bulacaklarına inanıyorlar. Kaybolduktan 2 ay sonra aile, Maha'nın nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi için $39.000 topladı. Morbidology'e göre yetkililer, onun fotoğraflarını ve minibüsün açıklamasını market ürünlerinin üzerine basmak için ulusal bir kampanyada başlattı. El ilanları ayrıca, onun ortadan kaybolmasıyla ilgili ülke çapında farkındalığı artırmak için telefon ve elektrik faturalarına yerleştirildi.
Yetkililer Cherry Mahan'ı bulmak için ulusal bir kampanya başlattı. Morbidoloji, Cherry Mahan'ın ailesinin ve ülke çapındaki kolluk kuvvetlerinin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her medya kuruluşunun ve gazetenin Mahan ve gizemli minibüs hakkında bilgi dağıtmasını sağlamak için büyük çaba sarf ettiğini bildirdi. Yetkililer ayrıca hapsedilen kişilere kayıp kız hakkında diğer mahkumlardan bir şey duyup duymadıklarını soran mektuplar gönderdi. Ancak çabalarının hiçbiri herhangi bir yeni veya yararlı bilgiye yol açmadı. Kolluk kuvvetleri, kapsamlı sorgulama ve yalan makinesi testleri yoluyla Mahan'ın ailesini ve arkadaşlarını şüpheli olarak dışladı. Biyolojik babasının işin içinde olabileceği öne sürülse de, yetkililer onu varsayılan kaçırma olayıyla hiçbir zaman ilişkilendiremedi. Active Missing People'a göre, aile hiçbir fidye talebi almadığı için yetkililer fidye için adam kaçırma olaylarını da dışladı. Chilling Crimes'a göre, kolluk kuvvetleri, Massachusetts'li bir adamın Mahan'ın kaçırılmasından kısa süreliğine şüphelendi. 1994 yılında, adamın bir çocuğu kaçırıp öldürdüğünü ve diğerini de kaçırmaya teşebbüs ettiğini öğrendiler. Ancak, Mahan'ın ortadan kaybolduğu gün doğrulanmış bir mazereti olduğu için sonunda elendi. 1990'ların ortalarına gelindiğinde yetkililer tüm ipuçlarını tüketmişti ve dava soğumuştu. 1998'de kayıp çocuğun resmi olarak öldüğü ilan edildi. Pittsburgh Post Gazette'te, Yanice McKinley'in mahkemeye hitaben, "Bu iş burada bitmedi. Her zaman Cherry'yi arayacağız. Hiçbir şey olmasa bile, o her zaman kalbimizde olacak" dedi. Polis ipuçları almaya devam ediyor. Cherry Mahan'ın yasal olarak ölü ilan edilmesine rağmen, ailesi cenaze töreni düzenlemeyi reddetti. Yanice McKinley, kızının hayatta olabileceğine dair hala umudu olduğunu söyledi. İle yapılan bir röportajda Pittsburgh Post Gazette'te, McKinley, "İnsanlar öldüğünde, bir vücudun olur. Yüzlerinden öpersin, yere koyarsın ve veda edersin. Bu benim hiç sahip olmadığım bir şeydi." Davanın soğuk ilan edilmesine rağmen Pensilvanya Eyalet Polisi Frank Wendeski, 15 yıl boyunca dava üzerinde çalışmaya devam etti. 11 News ile yaptığı bir röportajda Wendeski, Mahan'ı aramanın son derece sinir bozucu olduğunu söyledi. Ancak, davayı bir sonuca götürmek istedi. Yine de emekli olma planları yaptığı halde bir cevap bulamamıştı. Wendeski, Mahan'ı, "Doktor, ne yazık ki, ipuçlarının hiçbiri güvenilir bulunmadı." Wendeski 2011'de emekli oldu ve Mahan'ın davasını araştırmaya devam etmesi için başka bir asker görevlendirildi. 2011'de yetkililer, Michigan'da yaşayan ve bir ihbarcının Cherry Mahan olduğunu bildirdiği bir kadın hakkında da uyarıldı. 11 News tarafından bildirildiği üzere, ihbarcı, gizemli minibüsü ve kızın kaybolmasından sonraki haftalarda Michigan'da Mahan'ın tarifine uyan bir kızı gördüğünü söyledi. Cherry Mahan'dan hiçbir iz bulunmadı. Muhbir, görüldüğünü o sırada bildirdiğini ancak hiçbir yanıt alamadığını söyledi. Yetkililer sonunda kızın aslında Cherry Mahan olabileceğini belirledi. Kolluk kuvvetleri, kayıp kız olduğunu inkar eden kadınla temasa geçti. 11 yetkililer, kadının orijinal doğum belgesinin bir kopyasına sahip olduğu ve resmi kayıtların, anaokulundan beri aynı ilkokula gittiğini doğruladığı için, bunun yanlış bir kimlik vakası olduğunu doğrulayabildi. 2019'da Yanice McKinley, kızına ne olduğu ile ilgili belirli ayrıntıları bildiğini iddia eden birinden isimsiz bir mektup aldı. Yetkililer mektubun gerçek içeriğini açıklamasalar da, kapsamlı bir şekilde araştırılan belirli isimler ve yerler içerdiğini doğruladılar. 11 habere göre mektupta Mahan'ın öldürüldüğü ve kalıntılarının arazide bir yere gömüldüğü belirtildiği için yetkililer, Allegheny Nehri kıyısındaki bir av kampında kapsamlı bir arama yaptı. Yanice, bir grup insan ve birkaç köpek vardı ve mülkün üzerinden ince dişli bir tarakla geçtiklerini biliyorsunuz, dedi, ancak Mahan'dan hiçbir iz bulunamadı. Yetkililer ayrıca mektupta adı geçen her kişiyle temasa geçtiklerini ve Mahan'ın kaybolması ile ilgili olduklarını kanıtlayan herhangi bir kanıt bulamadıklarını doğruladılar. 2019'da Mahan'ın annesi, kızının kaderi hakkında bilgi sahibi olmadığı konusunda devam eden kargaşasını tartıştı. Halktan gelen isimsiz bir ihbarın sonunda kendisine ve ailesine arzuladıkları kapanışı sağlayabileceğine olan inancını vurgulayan McKinley, medyaya şunları söyledi: "Keşke biri çıkıp bana ne olduğunu anlatsa.
Zaman, sadece bilmektir. Cherry Maha'nın ailesi ve arkadaşları, kayboluşunun her yıl dönümüne yakın bir tarihte Eastwood'lardaki bir restoranda yıllık bir anma yemeği düzenler. Bu etkinlikte Cherry'nin hikayeleri ve anıları paylaşılıyor. Bu yıllık yemeğe katılanlardan 4'ü Maha'nın yakın arkadaşlarıdır ve her biri arkadaşlarının ortadan kaybolmasının yaşamları üzerinde derin bir etkisi olduğunu ve kendilerinin anne olmanın yani McKinley'nin kayıp duygusuna yönelik empatilerini artırdığını açıkça ifade etmişlerdir. Sonuç olarak, Cherry Mahan bugün 42 yaşında olacaktı. En son gri bir ceket, mavi kot etek, mavi bacak ısıtıcıları ve bej botlarla görüldü. Ortadan kaybolduğu sırada 115 santimetre boyundaydı ve yaklaşık 30 kilo ağırlığındaydı, kahverengi saçları ve ela gözleri vardı.